Bu video bir IFC dosyası gönderirken veya alırken tasarım modeli bilgisi ile ilgili hassas ayarların nasıl yapıldığını sunmaktadır. Açık IFC standardı mimar ve mühendislerin farklı uygulamalar arasında model bazlı işbirliğinden faydalanabilmelerini sağlar. ArchiCAD disiplinler arası tasarım işbirliği için farklı gereksinimleri karşılayacak ön tanımlı IFC çevirmenleri içerir. Bu çevirmenler, proje paydaşlarının alacakları verinin belirlenmesinden sorumludurlar. IFC çevirmenleri dosya alma ve gönderme süreçlerinde eleman özellikleri ve ilişkilendirmeleri tanımlamak için kullanılırlar. Çevirmenler IFC alımına veya gönderimine dedikedirler. Önceden her iki yönde de kullanılan çevirmenler vardı, ancak şimdi daha kolay yönetim için net olarak iki gruba ayrılıp organize edilirler. Veri alma çevirmenleri ve veri gönderme çevirmenleri. Veri alımı çevirmenleri IFC dosyalarının açılması, kaynaştırılması veya hotlink ile bağlanması için kullanılabilir. Veri gönderme çevirmenleri ArchiCAD bina modellerini IFC veri tabanlarına dönüştürür. Önceden tanımlı IFC çevirmenleri tipik işbirliği senaryoları için doğrudan kullanılabilir. Tek bilmemiz gereken mühendislerin kullandığı yazılımın ne olduğundan ek bilgiye gerek duyulmaz. Standart listede kullanılan en yaygın mühendislik uygulamaları için özel çevirmenler bulabilirsiniz. Örneğin eğer mühendisler Tekla Structures kullanıyorsa, ekiple bilgi paylaşımında karşılık gelen çevirmenin kullanılması uygun olacaktır. Yeni çevirmenler oluşturulabilir. Veya gerek duyulmayanları silebilirsiniz. Çevirmenler harici dosyalardan da alınabilir. Çevirmenler farklı projelerde kullanılabilmemiz için bunlar ArchiCAD altlık dosyalarında depolanır. Önceki çevirmenler XML dosyalarında kaydedildiklerinden bu büyük bir avantajdır. Artık aynı eleman niteliklerinin kaydedilmesi gibi proje özel ArchiCAD TPL altlık dosyalarına kaydedilirler. NGB AC212 dosyasına kaydedilen çevirmenleri alalım. Bu diyalog bu projedeki veri alma ve gönderme çevirmenlerini ekrana getirir. NGB Translator'ı seçelim. Bu daha önceden farklı bir proje için oluşturulmuştu. Ancak şimdi bu projede de kullanabiliriz. Lütfen çevirmenin listeye eklendiğini unutmayın. Sağ taraf seçili çevirmenin ayarlarını gösterir. Lütfen tek bir çevirmenin karmaşık dönüşümleri gerçekleştirebileceğini ve çeşitli ayarları olduğunu unutmayın. Dönüştürme ön hazırları, ön hazır listesi olarak isimlendirilen 6 farklı liste barındırır. Bu listeler çevirmenin birleşenlerini barındırır. Standart ön hazırlar bulunmaktadır, ancak siz de ön hazırlar oluşturabilirsiniz. Şimdi ArchiCAD eleman sınıflandırmalarını IFC tipleri ile örtüştürmek için Type Mapping'i kullanabiliriz. ArchiCAD sınıflandırmaları hangi eleman özelliklerinin projenizdeki bir model elemanı ile örtüştürüleceğini tanımlar. Type Mapping kullanarak IFC bilgisinin ArchiCAD projesine veya projesinden nasıl aktarılabileceğini ayarlayabilir. Veya gönderilen IFC dosyasının içeriğini kontrol edebiliriz. IFC veri alımında kullanılan dönüştürme ön hazırlarına yakından bakalım. Model filtresi, tip yöneticisi ve geometri dönüştürme seçenekleri daima buradadırlar. Bununla birlikte ayarları veri gönderme sürecinden farklılık gösterir. Geometri dönüştürme seçeneği kullanan yeni bir ön hazırın nasıl oluşturulduğuna bakalım. Bu ön hazır diğer çevirmenler için de kullanılabilir. Mevcut ön hazırın kopyasını çıkartarak başlayabilir ve özelleştirerek devam edebiliriz. ArchiCAD ön hazırları harici dosyalardan, çevirmenlerden bağımsız olarak almanıza olanak tanır. Ön hazırlar ArchiCAD TPL dosyalarına PLN plan ve PLA plan arşiv dosyalarına kaydedilebilirler. Yani ön hazırlar diğer projelerde de yeniden kullanılabilir. Bu ön hazırların en önemli avantajı çevirmenler için birleşen olarak kullanılabilmeleridir. Farklı dönüşüm
işlemleri için farklı çevirmenler oluşturacak şekilde serbestçe kombine edilebilirler. Devam edelim ve bir IFC dosyası nasıl alınır görelim. Bir IFC yapısal modeli almak istiyoruz. Bu IFC dosyası Tekla Structures kullanan bir inşaat mühendisi tarafından oluşturuldu. Burada bir şablon seçebiliriz. Burada daha önce oluşturduğumuz bir Arşiket şablon proje seçmeliyiz. Bir şablon dosya çevirmenler karşılık gelen ön hazırları, eleman özellikleri, sınıflandırmalar ve nitelikler içerir. Diğer bir deyişle bir şablon dosya bir çevirmenin refere edebileceği tüm veriyi barındırır. Önceden tüm bunlar harici bir XML dosyasında depolanırdı. Arşiket şablonu veya map modelleyici şablonu gibi bir grup standart şablon sunmaktadır. Bunlar 2D ve 3D model elemanları barındırmaz. Unutmayın, aç komutu kullanmak geçerli Arşiket proje dosyasının çevirmenlerini kullanmayacaktır. Ancak aç diyaloğunda seçili şablon dosyasında bulunan çevirmenleri kullanacaktır. NGV AC211 şablon dosyasını seçelim. Bu bir Arşiket projesinden kaydedilmişti. Gömülü kütüphane seçeneğini kullanalım. IFC veri alım sonucunu görmekteyiz. Yapısal elemanlar mimari içerikte görünmektedirler ve uygun çalışma ortamı ve nitelikleri de ayarlanmış durumdadır. Tüm katman ve katman kombinasyonları da oluşturulmuş ve ayarlanmıştır. Mimar doğrudan çalışmaya başlayabilir ve ek ayarlamalara gerek bulunmamaktadır. IFC veri alma ve gönderme çevirmenleri mimar tarafından düzenlenebilir, ayarlanabilir ve yönetilebilir. Bu çevirmenler Arşiket şablon dosyalarına kaydedilmiştir. Bu sayede kullanıcılar çevirmenleri farklı projelerde kullanabilir ve bir IFC dosyası alımında şablon dosyaların faydalarından yararlanabilirler.